1914 yazı. Avrupa uzun süredir diken üstünde. Ama kimse büyük bir savaşın eşiğinde olduğuna inanmıyor. Saraybosna'da yapılan sıradan bir ziyaret, gazetelerin arka sayfalarına düşüp unutulacak bir olay gibi görünüyordu. Ta ki bir genç, kalabalığın içinden bir adım öne çıkana kadar. O an sıkılan bir kurşun, yalnızca bir veliahtı değil, dengeleri, imparatorlukları ve milyonlarca insanın kaderini hedef alıyor. Diplomasinin hala kurtarabileceği bir dünya varken, alınan birkaç karar her şeyi geri dönülmez bir yola sokuyor. Peki nasıl oldu da tek bir suikast koca bir gezegeni ateşe verdi? Kimler bu savaşı gerçekten istiyordu ve kimler durdurabileceğini sandı? Bugün 28 Haziran 1914'te öne atılan o adımın insanlık tarihini nasıl sonsuza kadar değiştirdiğini inceliyoruz. 20. yüzyılın başında Avrupa görünürde barış içindeydi. Ancak bu sakinlik derin bir rekabetin üzerini örtüyordu. Sanayileşen devletler ham madde, pazar ve nüfus alanları için sessiz ama sert bir mücadele içindeydi. İngiltere denizlerdeki üstünlüğünü korumaya çalışırken Almanya hızla yükseliyor, Fransa ise kaybettiği prestiji geri alma arzusuyla hareket ediyordu. Büyük güçler arasındaki denge her an bozulabilecek kadar hassas bir noktadaydı. Bu rekabetin en kırılgan coğrafyası Balkanlardı. Yüzyıllar boyunca imparatorlukların egemenliğinde yaşamış halklar artık kendi ulus devletlerini kurmak istiyordu. Milliyetçilik, Balkanlarda yalnızca bir fikir değil, silahlı mücadeleye dönüşen bir tutku haline gelmişti. Sırplar, Hırvatlar, Bulgarlar ve diğer topluluklar için her kazanım başka bir halkın kaybı anlamına geliyordu. Bu yüzden Balkanlar, Avrupa'nın barut fıçısı olarak anılmaya başlamıştı. Avrupa'daki gerilimi daha da tehlikeli kılan şey ise ittifak sistemleriydi. Devletler kendilerini güvende hissetmek için karşılıklı savunma anlaşmaları imzalıyor, fakat bu anlaşmalar küçük bir krizi bile zincirleme felakete dönüştürebilecek bir yapı oluşturuyordu. Bir ülkenin attığı adım, istemeden birkaç büyük gücü aynı anda harekete geçirebiliyordu. Bu kırılgan tabloyu tamamlayan en önemli unsursa Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilişiydi. Osmanlı'nın zayıflamasıyla oluşan güç boşluğu bölgedeki rekabeti daha da sertleştirdi. Yeni kurulan devletler sınırlarını genişletmek isterken, büyük güçler bu çatışmaları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye başladı. Balkanlar yalnızca yerel bir sorun olmaktan çıkmış, Avrupa siyasetinin merkezine yerleşmişti. İşte 1914'e gelinirken Avrupa dışarıdan bakıldığında dengeli fakat en küçük kıvılcımı bile büyük bir patlamaya dönüştürebilecek kadar gergin bir halde duruyordu. Ve o kıvılcım çok yakında ortaya çıkacaktı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise harita üzerinde büyük ve güçlü görünse de içeriden bakıldığında derin çatlaklarla doluydu. Almanlar, Macarlar, Çekler, Hırvatlar, Sırplar ve daha birçok halk aynı çatı altında fakat farklı beklentilerle yaşıyordu. Merkezi yönetim bu farklı kimlikleri bir arada tutmakta giderek zorlanıyor, özellikle Slav halklar imparatorluğun baskıcı yapısına karşı rahatsızlık duyuyordu. Bu çok uluslu yapı dışarıdan gelen en küçük sarsıntıda bile çözülmeye hazır bir hale gelmişti. Bu huzursuzluğun en güçlü sesi Sırp milliyetçiliğiydi. Sırbistan, Balkan savaşlarının ardından hem askeri olarak hem de siyasi olarak güçlenmiş, Büyük Sırbistan idealini açıkça dile getirmeye başlamıştı. Avusturya Macaristan sınırları içinde yaşayan Sırplarsa bu ideali yalnızca bir hayal olarak değil, ulaşılması gereken bir hedef olarak görüyordu. Milliyetçilik artık bir düşünce değil, imparatorluğun bütünlüğünü tehdit eden aktif bir harekete dönüşmüştü. Bu gerilimi zirveye taşıyan gelişme ise 1908'de Bosna Hersey'in ilhakı oldu. Avusturya Macaristan'ın bu kararı bölgede yaşayan Slav halklar için büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yarattı. Bosna, Sırp milliyetçileri açısından tarihsel, kültürel ve duygusal bir semboldü. İlhak diplomatik bir hamle gibi sunulsa da Balkanlarda derin bir kırılma yarattı. Tüm bu tablo içinde Veliaht Franz Ferdinand sıradan bir figür değildi. O, imparatorluğun devamını temsil eden bir semboldü. Aynı zamanda imparatorluk içinde reform düşünceleri olan ancak bu reformlarla Slav halkları mı yatıştıracağı yoksa merkezi gücü mü güçlendireceği belirsiz bir isimdi.
Onun varlığı farklı kesimler için farklı anlamlar taşıyordu. Ve tam da bu yüzden hedef haline gelmesi yalnızca bir kişiye değil, bir imparatorluğun geleceğine yönelmiş bir saldırı olacaktı. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand'ın Saraybosna'ya yaptığı ziyaretse baştan sona sorunlu bir tamamlamaya sahipti. Bu tarih, Sırplar için tarihsel ve duygusal anlamı olan Vidovdan'a denk geliyordu. Bölgedeki milliyetçi hassasiyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir günde, imparatorluğu temsil eden bir figürün şehirde resmi geçit törenine katılması gerilimi daha da arttırdı. Ziyaret, güvenlik açısından da yeterince ciddiye alınmamıştı. Bu atmosferde çoğu genç ve deneyimsiz olan bir grup milliyetçi, suikast planını hayata geçirmeye hazırlanıyordu. Kara El örgütüyle bağlantılı bu gençler, Bosna'nın Avusturya yönetiminden koparılmasını hedefliyordu. Ellerindeki silahlar sınırlıydı, planları kusurluydu ancak kararlılıkları yüksekti. Onlar için bu eylem, bireysel bir saldırıdan çok bir dava meselesiydi. Tören alayı şehir sokaklarında ilerlerken ilk girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Atılan bir bomba veliahta ulaşmadı. Araçlardan biri hasar gördü, çevredeki asker ve siviller yaralandı. Buna rağmen program iptal edilmedi. Güvenlik önlemleri artırılmak yerine konvoy rotasında değişikliğe gidildi. Fakat bu değişiklik yeni bir hatayı beraberinde getirdi. Kısa süre sonra Franz Ferdinand'ın aracı yanlış bir sokağa girdi ve durmak zorunda kaldı. Tam o noktada kalabalığın arasında şans eseri bekleyen Gavrilo Princip için beklenmedik bir fırsat doğdu. Attığı iki el silah yalnızca veliahtı ve eşini değil, Avrupa'nın kırılgan dengesini de hedef aldı. O an tarihin yönü sessizce ama geri dönülmez olarak değişti. Saraybosna'daki suikast haberi Avrupa başkentlerine ulaştığında ilk tepkiler şaşkınlıktan çok temkinli bir sessizlik oldu. Berlin, Paris, Londra ve St. Petersburg'da yöneticiler olayın ciddiyetini hemen kavradı. Ancak bunun büyük bir savaşa yol açacağına henüz kimse kesin gözüyle bakmıyordu. Daha önce de krizler yaşanmış ve diplomasi son anda devreye girmişti. Bu yüzden başkentlerde hakim olan duygu kontrollü bir bekleyişti. Avusturya Macaristan içinse durum farklıydı. Suikast, yalnızca bir veliahtın öldürülmesi değil, imparatorluğun otoritesine açık bir meydan okumaydı. Bu saldırı, Viyana'da uzun süredir rahatsızlık kaynağı olan Sırp milliyetçiliğinin bir sonucu olarak görüldü. Olay, iç kamuoyunda sert bir karşılık verilmesi gerektiği fikrini güçlendirdi. Artık mesele adli değil, siyasi bir krize dönüşmüştü. Ancak asıl tartışma, suçun kime ait olduğu sorusunda düğümleniyordu. Saldırganların Sırp kökenli olması, gözleri doğrudan Belgrad'a çevirdi. Buna karşın Sırp hükümeti olayın bireysel bir eylem olduğunu savunuyor, devletin resmi bir dahlinin bulunmadığını öne sürüyordu. Avrupa diplomasisi tam da bu noktada ikiye bölündü. Bir terör eylemi mi söz konusuydu, yoksa arkasında bir devlet mi vardı? Bu belirsizlik, krizin yönünü tayin edecek kritik bir eşik yarattı. Eğer mesele diplomasiyle ele alınırsa savaş önlenebilirdi. Fakat Avusturya'nın atacağı sert bir adım, ittifakları harekete geçirecek ve süreci kontrolden çıkaracaktı. Avrupa kısa bir süre için nefesini tuttu. Verilecek karar yalnızca suçluyu değil, kıtanın kaderini de belirleyecekti. Suikastten haftalar sonra Avusturya Macaristan, Sırbistan'a karşı sert bir diplomatik hamle yaptı. 23 Temmuz 1914'te Belgrad'a iletilen ultimatom, alışılmış diplomatik metinlerden çok farklıydı. İçeriği yalnızca suikastin aydınlatılmasını değil, Sırbistan'ın egemenliğini doğrudan sınırlayan maddeleri de kapsıyordu. Sırbistan verilen süre içinde yanıtını iletti, taleplerin büyük bir bölümünü kabul etti. Suikastle bağlantılı kişi ve örgütlere karşı önlem alma sözü verdi. Ancak Avusturyalı yetkililerin Sırbistan topraklarında soruşturma yürütmesini öngören madde reddedildi. Bu talep, Belgrad için devlet egemenliğinin açık ihlali anlamına geliyordu. Yanıt, uzlaşma arayışını yansıtsa da Viyana'yı tatmin etmedi. Bu noktadan sonra diplomatik çözüm fiilen sona erdi. Avusturya yönetimi, Sırbistan'ın cevabını bir uzlaşma girişimi olarak değil, kasıtlı bir direniş olarak değerlendirdi. Avrupa'da arabuluculuk çabaları sürerken karar çoktan verilmişti. Artık mesele masada değil, sahada çözülecekti. 28 Temmuz 1914'te Avusturya Macaristan, Sırbistan'a savaş ilan etti.
Bu ilan, yalnızca iki devlet arasındaki bir çatışmayı başlatmadı, ittifak sistemlerini harekete geçiren zincirin ilk halkası oldu. Diplomasi susmuş, Avrupa geri dönüşü olmayan bir yola girmişti. Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle kriz Balkanlarla sınırlı kalmadı. Rusya, kendisini Slav halkların koruyucusu olarak görüyor ve Sırbistan'ın ezilmesini kabul edemiyordu. Çarlık yönetimi doğrudan savaşa girmek yerine önce seferberlik kararı aldı. Ancak bu adım dönemin güç dengelerinde fiili bir savaş hazırlığı anlamına geliyordu. Moskova için bu prestij ve nüfuz meselesiydi. Rusya'nın bu hamlesi Almanya'yı hızla harekete geçirdi. Berlin yönetimi Avusturya Macaristan'a verdiği koşulsuz destekle geri adım atmayacağını gösterdi. Rusya'dan seferberliği durdurmasını talep eden Almanya ise yanıt alamayınca savaş ilan etti. Kriz artık diplomatik değil, askeri bir sürece girmişti. Almanya'nın Fransa'ya karşı da hızla cephe açması çatışmayı Batı Avrupa'ya taşıdı. Fransa, Rusya ile yaptığı ittifak gereği savaşa sürüklendi. Alman ordusunun Belçika üzerinden ilerlemesi ise Londra için kritik bir eşikti. Belçika'nın tarafsızlığına yapılan bu ihlal, Londra'yı çatışmanın içine çekti. Böylece haftalar önce Balkanlarda başlayan bir kriz, büyük güçlerin ardı ardına aldığı kararlarla küresel bir savaşa dönüştü. Hiçbir devlet tek başına dünya savaşını başlatmayı hedeflememişti. Ancak atılan her adım bir sonrakini kaçınılmaz hale getirdi. Artık durdurulabilecek bir kriz değil, kontrol edilemez bir felaket vardı. Saraybosna'da atılan kurşun tek bir bireyin eylemiydi. Ancak sonuçları bireysel olmaktan çok uzaktı. Bu olay zaten gergin olan uluslararası sistemi harekete geçirdi ve büyük güçlerin yıllardır biriktirdiği sorunları aynı anda patlattı. Suikast savaşı başlatan neden değil, savaşın önündeki son kapıyı açan tetikleyici oldu. Çatışmalar başladığında hiçbir devlet sürecin bu kadar hızlı ve yıkıcı bir şekilde büyüyeceğini öngörememişti. Haftalar içinde cepheler genişledi, ordular milyonlara ulaştı ve savaş karar vericilerin kontrolünden çıktı. Artık mesele kazanmak değil, ayakta kalmaktı. Diplomasi yerini topyekün bir mücadeleye bırakmıştı. Ve geriye hala geçerliliği koruyan bir soru kaldı. Eğer o gün Saraybosna'da o kurşun sıkılmasaydı, dünya yine de aynı yola girer miydi? Yoksa tarih bambaşka bir yönde mi akacaktı?